Fear is a tool. When that light hits the sky, it's not just a call, it's a warning. Bulmacacı olarak da bilinen seri katil Riddler, Gotham'daki önemli siyasi figürleri öldürmeye başlar. Batman ise bu cinayetlerin arkasındakileri ve yolsuzlukları araştırırken Riddler'ın peşine düşer. Robert Pattinson'ın başrolü üstlendiği The Batman filmi insanları yine ikiye bölmüş. The Batman filmini izlediysen film hakkındaki düşüncelerini yorumlar kısmına yazmayı unutma. Her birinizin düşünceleri değerli. Marvel ve DC gibi süper kahraman filmlerini izlemeyi fazla sevmeyen biri olarak etkilendim. Spider-Man No Way Home filmi de gayet güzeldi ama 1-2 gün konuştuktan sonra No Way Home aklımın ucuna dahi gelmedi. Marvel'ın filmlerini izlerken nedense bende böyle oluyor. Ama bu Batman filmi sadece bir süper kahraman hikayesi değildi. Çok daha fazlasıydı. Matt Reeves ve Peter Craig tarafından yazılan, Matt Reeves tarafından yönetilen The Batman filmi karanlık ve gizemli bir film. Kara Şövalye filmiyle bunu karşılaştıranlar çok olmuş. Bence buna gerek yok. Evet, ikisi de Batman filmi ama anlatımlar farklı ve her ikisi de birbirinden başarılı. Kara Şövalye'de Joker ile Batman ikilisinin arasındaki bağı aksiyon yoğunluğu ile izlerken Batman'de bolca karanlık ögeler barındıran, henüz kariyerinin 2. yılında olan dedektif Batman'i izliyoruz. Nolan'ın Batman filmleri aksiyonu bol süper kahraman filmleri iken Matt Reeves'in The Batman'i daha çok dedektif suç filmi. Genel süper kahraman filmlerinin izlediği yolu takip etmemelerini gerçekten çok takdir ettim. Aynısını 2019 yapımı Joker filmi için de söyleyebilirim. Tabii o film buna nazaran daha ağır bir filmdi ve kendisi benim favori filmlerimden biri olur. İlla süper kahraman filmi gibi olacağız düşüncesi altına girmeyen, farklı anlatımlar denemekten korkmayan bu yapımları gerçekten çok takdir ediyorum. Umarım bunun gibi yapımların devamı gelir. Bunu henüz The Batman filmini izlememişler için söylüyorum. Kesinlikle bir süper kahraman filmi beklemeyin. The Batman'in kendisi daha çok aksiyonun yanında gizem ve suç filmi. Özellikle benim gibi Seven, Zodiac gibi dedektif filmlerinden hoşlanıyorsanız bence bu filmi kesinlikle seveceksiniz. Şimdi birazcık da filmin detaylarını ve film hakkındaki kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Filmi izlememişlerin videoyu buradan itibaren izlemesini tavsiye etmiyorum. Çünkü burası daha çok filmi izleyen tayfaya hitap edecek. Film Gotham Belediye Başkanı'nın ve ailesinin evini gözetleyen birinin bir bakış açısıyla başlıyor. Bu gözetleyenin de kendisi Riddler'ın ta kendisi. Burada kullanılan benzer bir çekim 1954 yapımı Rear Window Arka Pencere filminde Alfred Hitchcock tarafından kullanılmıştı. Aynı şekilde Batman'in Selena'yı yani kedi kadını gözetlediği sahnede Matt Reeves yine aynı çekimi burada da kullanmış. Ve ben bu çekimlerin özellikle Riddler'ın gözetleme sahnesini arkadaki müzik eşliğinde oldukça yaratıcı ve sanatsal buldum. Riddler karakterini daha çok Zodiac katiline benzetmişler. Kostümünden, kurbanlarından hatıralar almasından, bilmecelerini sunuş şekline kadar akla direkt Zodiac katilini getiriyor. Ayrıca Riddler'ın dış görünüşü bile polislerin Zodiac katilini tasvir etmek için kullandığı çizimi andırmıyor değil. Batman'e gelecek olursak bu filmdeki Batman'in mükemmel olmayışı, sürekli hatalar yapması, Riddler'ın filmin başından beri planlamış olduğu büyük hedefi ve bunu ortaya çıkaran geride bıraktığı ipucuyu fark edememesi, fark etse bile her şey için çok geç olması, bence bu filmi güzel yapan, farklı yapan şeylerden biri de bu Batman'in genç ve tecrübesiz bir kahraman dedektif olması. Batman ile Gordon'ın Penguin'i kanatlı fare sanmaları ve yanlış varsayımda bulunmaları ortaya çıkınca Penguin'in Batman'e alaycı bir şekilde "Sen mi dünyanın en büyük dedektifisin?" deyişi bunu özetler niteliğinde. Ki kendisi de mükemmel olmadığını biliyor. Bunu not defterine de yazıyor. Herkesi kurtaramam ama kendimi zorlamalıyım şeklinde. Batman'in kostümündeki dizayna bayıldım. Bence en iyi Batman kostümlerinden biri olabilir. Ki bu dizaynı Batman Arkham Knight oyunundaki Batman kostümünden ilham alarak tasarlamışlar. Yalnız Batman'in maskesi burada biraz daha farklı. Normalde çoğu Batman maskesinde burun kısmı biraz daha aşağı inik olurken Robert Pattinson'ın maskesinde burun kısmı daha düz ve çene kısmı daha açık. Bu da Matt Reeves'in 1966'da Adam West'in Batman maskesinden esinlendiğini ortaya koyuyor ki bence de bu şekilde güzel olmuş. Bunun yanında Batmobile de harikaydı. Özellikle Penguin'in Batman'i alt ettiğini düşünmesi, sonradan alevlerin içinden Batmobile'in tekrar gözler önüne gelmesi bence heyecan açısından güzel bir sahneydi. Penguin karakterini Colin Farrell oynamakta ki bu filmde olup olmadığını bile anlayamıyorsunuz. Bence onun makyajını kimler yaptıysa çok iyi bir iş çıkarmışlar. Aynı hissi House of Gucci'deki Jared Leto için de hissetmiştim. Bu işini iyi bilen makyaj artistleri gerçekten muhteşemler. Bunun dışında ara sıra Nolan'ın Batman filmlerinden bazı esintiler almadım değil. Mesela Batman'in Riddler ile yüzleştiği sorgu odasında geçen sahne bana direkt
ve Kara Şövalye filminde Joker ile Batman'in sahnesini anımsattı. Burada da Batman'in Riddler'dan bilgi almaya çalışması benzerlik açısından güzel bir göndermeydi. Başka bir örnek olarak da Riddler'ın kendisini planları hakkında konuşurken videoya çekmesi ve bu videoyu sızdırması. Benzer kareleri Nolan'ın Kara Şövalye filminde de görmüştük. Orada da Joker planları açığa vuruyordu. Filmin son sahnelerine doğru Riddler ile başka bir mahkumun konuştuğu bir sahne var. Matt Reeves'in dediğine göre kendisi Joker. Daha doğrusu Joker öncesi Joker'in tamamlanmamış hali. Ki bir repliği var. Bir gün zirvedesin, diğer gün bir palyaçosun. Biraz ön yargılıyım ama Barry Keoghan'ı Joker karakterine yakıştırmıyorum. Muhtemelen genç olmasından. Ve Joker filmi o kadar etkileyiciydi ki Joaquin Phoenix'in yanında sönük durması da onu yakıştıramamamın nedenlerinden biri olabilir. Yine bir Jared Leto'nunkine benzer bir Joker vakası olurmuş gibi geliyor. Yalnız filmdeki Gotham evreninin melankolik bir yapısı var. Bundan dolayı karakter fazla sırıtmaya da bilir. Zaten kendisi başarılı bir oyuncu. Bunu The Killing of a Sacred Deer, Kutsal Geyin Ölümü, Dunkirk, Eternals gibi filmlerde göstermişti. Kesin olarak onaylanmadığı ama eğer ileriki filmlerde kendisini bu sefer tamamlanmış Joker olarak görürsek umarım ön yargılarımı kırıp geçer. Şimdi bir takım gözden kaçan filmdeki ilginç detaylara değineceğim. Biliyorsunuz ki Riddler Batman'in bulması için bazı kartları cinayet yerlerinde bırakıyor. Buradaki ilginç detay ise kartların üzerinde tasvir edilen referanslar. Mesela ilk kartın üzerinde bir baykuş var ve bu da akla çizgi romanda geçen ve Batman'in düşmanı olan Baykuşlar Divanı'nı getiriyor. İkinci kartta ise yine çizgi romanda olan Hugo Strange'e göndermeli çılgın bir bilim adamı var. Üçüncüsünde Poison Ivy benzeri kızıl saçlı bir kadın var. Dördüncüsünde çılgın şapkacıya göndermeli Alice Harikalar Diyarı'ndan bildiğimiz kedinin gözlerini anımsatan gözler var. Beşinci kartın üzerinde ise kuklası olan bir çocuk var. Ve bu da yine Batman'in çizgi romandaki düşmanlarından biri olan Scarface'e bir gönderme. Filmin başlarında yüzleri boyalı bir çetenin masum bir adama saldırdığını görmüştük. Çetenin içinde de henüz tam olarak onlardan biri olmamış, yüzünün yarısı boyalı bir çocuk vardı. Ve çocuk onlardan biri olmak istiyormuş gibi de görünmüyordu. Bu sırada Batman araya girip çeteyle dövüşmeye başlamıştı. Çocuğun gitmesine de izin vermişti. Bu oyuncunun adı Jay Lycurgo ve kendisi HBO Max'te Titans adlı dizide Tim Drake olarak oynuyor. Yani kendisi 3. Robin. İleriki filmlerde Batman'in yardımcısı olarak bu oyuncuyu Robin olarak görür müyüz kesin değil ama neden olmasın. Kedi kadın ile Falcon'un dövüştükleri sahnede kedi kadın uzun tırnaklarıyla Falcon'un yüzünü çizmişti. Aynısı çizgi romanda da geçiyor. Yani bu aslında Frank Miller'ın Batman ilk yıl çizgi romanından esinlenilmiş bir sahneydi. Riddler tutuklandığında Riddler'ın üzerinden 2 tane kimlik kartı çıkıyor ve polisin ona hangisinin gerçek olduğunu sorduğu bir sahne var. Bir kimlikte Edward Nashton yazarken diğer kimlikte Patrick Parker yazıyor. Çizgi romana göre Edward Nashton Riddler'ın gerçek adı ve bu adını daha sonradan Edward Nigma, kısaca Enigma olarak değiştiriyor. Patrick Parker ise Riddler'ın kullandığı birçok takma addan sadece biri. Filmin sonunda Selina Bloodhaven'a gideceğini söylemişti. Burada da çok güzel bir gönderme var. Çünkü Bloodhaven çizgi romanlarda Gotham'a yakın New Jersey'de bulunan ve ilk Robin olan Nightwing'in yani Dick Grayson'ın ana üssü olan bir şehir. Filmin son sahnelerine doğru Batman bitkin düşüyor ve dövüşemeyecek bir hale geliyor. Kedi kadını kurtarmak için ise kostümünden yeşil bir şişeyi çıkarıyor ve kendine enjekte ediyor. Kendisine yüksek adrenalin sağlayan bu şişe beyne süper gücünü veren kimyasala yani Venom'a bir gönderme. The Batman'in devam filmleri gelirse Batman'in buna bağımlı bir hale geleceğini belki ileride görebiliriz. Riddler'ın Wayne ailesinin yenilenme projesinin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkardığı bir sahne var. Bu sahnede Thomas Wayne'in Gotham Belediye Başkanlığı için yürüttüğü kampanyalardaki görüntülerde bir haş yazısı ekranda beliriyor. Bu haş yazısı post-credit sahnesinde gösterilen Rata Alada web sitesinde de ortaya çıkıyor. Biraz sonra bu siteye daha detaylı bir şekilde değineceğim. Araştırmacı gazeteci Edward Elliot, Martha Wayne'in Arkham Akıl Hastanesi'ndeki geçmişini ortaya çıkarmak üzereyken, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen Thomas Wayne bununla ilgilenmesi için Falcon'u tutuyor. Sonucunda ise Elliot Falcon tarafından öldürülüyor. Riddler bu gerçeği ortaya çıkardığında ise sahnede bu haş yazısı beliriyor. İşin ilginç kısmı haş, çizgi romanlarda Batman'in düşmanlarından biri. Kendisi Bruce Wayne'in çocukluk arkadaşı ve asıl adı da Thomas
Thomas Elliot, Falcon tarafından öldürülen Edward Elliot'ın torunu. Çizgi romanda Hush, Bruce Wayne'e karşı Riddler ile planlar hazırlıyor. İleride kendisini Riddler ile birlikte çalışırken görür müyüz bilmiyorum ama Matt Reeves burada da güzel bir detay düşünmüş. Filmde bundan daha fazla detay var. Bunlar benim en çok ilgimi çekenlerdi. Eğer sizin de eklemek istediğiniz Easter egg tarzı detaylar varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Gelelim herkesin asıl merak ettiği noktaya. Post credit sahnesine. Post credit sahnesinin olup olmadığı biraz ortada kalan bir meseleydi. Çünkü post credit'te herhangi bir sahne yok. Ama izleyiciyi Riddler tarafından bırakılan Rata Alada adlı bir site karşılıyor. Sitenin 2 versiyonu bulunmaktaydı. İlk versiyonunda Riddler 3 tane bilmece soruyordu. Bunlardan birincisi birinin arkasına saklanandan kork. İkincisi yeni olan yeniden yenidir. Yeniden doğuş, restorasyon, reform. Üçüncü bilmece ise ben önce bir dolandırıcıyım veya bir hileyim ya da muhtemelen ikisinin karışımıyım. Bu sizin yanlış yorumlamanıza kalmış. Eğer bu 3 bilmecenin cevaplarını merak ederseniz yorumlar kısmına cevapları yazarım, oraya göz atabilirsiniz. Bu bilmecelerin doğru cevaplarını girdikten sonra Riddler promise yani söz kelimesini ekrana girmenizi istiyor. Ardından Thomas Wayne'in belediye başkanlığı kampanyasından 33 saniyelik bir klip oynatılıyor. Yine dikkat edilirse biraz önce bahsettiğim Hush yazısı ve The Truth About Gotham yani Gotham hakkındaki gerçek yazısı ekranda beliriyor. Sonda da yine Riddler'ın sembolü belirmekte. Ayrıca 33 saniyelik videoyu dikkatli bir şekilde dinlerseniz Riddler'ın ağır ağır nefes alışverişini duyabilirsiniz. Sitenin ikinci versiyonunda ise belki de birçoğunuz görmüşsünüzdür. Ekrana It's Not Over Yet yani henüz bitmedi adlı bir JPEG görüntü dosyası çıkıyor. Eğer bilmeceyi çözemediyseniz ve cevabın ne olduğunu merak ediyorsanız endişelenmeyin. Çünkü bir Twitter kullanıcısı şifreyi çözdü. Eğer ekranda görüldüğü gibi harfleri doğru yerlere yerleştirirseniz ortaya anlamlı cümleler çıkıyor. İşimin bittiğini düşünüyorsunuz. Ama muhtemelen tam gerçeği bilmiyorsunuz. Her son yeni bir başlangıçtır. Bir şey geliyor. Bu sözlerin yanında eğer dikkat ettiyseniz sadece tek bir harf kullanılmamış, o da J harfi. Tahmin edildiği gibi bu Joker'e büyük bir gönderme. Diğer bir detay ise siteye ilk girdiğimizde karşımıza rastgele çıkan bu sayılar aslında rastgele değiller. 27.05.1939 Detective Comics'in 27. sayısını ve Mayıs 1939 tarihini temsil ediyor. Bu tarihte Batman Detective Comics'in 27. sayısında ilk defa görülmüştü. Daha sonra sırasıyla Batman 1. sayısında 1940 baharında Kedi Kadın ve Joker karakterleri, Detective Comics'in 58. sayısında Aralık 1941'de Penguin karakteri, Detective Comics'in 140. sayısında Ekim 1948'de Riddler karakteri, Batman 405. sayısında Mart 1987'de Falcon karakteri, Batman 16. serisinde Nisan 1943'te Alfred karakteri ilk defa görülüyor. Batman 258. serisinde ise Ekim 1974'te Two-Face karakterinin ilk tanıtımı ve Arkham Akıl Hastanesi'nden çıkışı konu alınıyor. Eğer bir devam filmi çekilirse Harvey Dent'in namı diğer Two-Face'in bu devam filminde olup olmayacağı insanı meraklandırmıyor değil. Ben genel olarak The Batman filmini oldukça başarılı buldum. Ve benim Matt Reeves'in The Batman eserine puanım 8.25. Hangi noktalara kaçar puan verdiğimi videonun açıklama kısmına yazarım. HBO Max'e Penguin'in başrolde olduğu bir spin-off serisi de onay almış duyduğuma göre. Bakalım ileride neler olacak. Umarım ileride The Batman, Joker gibi ciddiyetini koruyan kaliteli yapımlarla bolca karşılaşırız. Bu ara kesinlikle izlemenizi önerdiğim Amazon'un yeni çıkan dedektif aksiyon dizisi Reacher'ın 1. sezon spoilersız inceleme videomu şuradan izleyebilirsin.